Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay, aynı zamanda da çok güzel bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Hem yelek modellerinde hem battaniye modellerinde kullanabileceğiniz bir model. Bebek örgülerinde de tercih edebilirsiniz. Bebek yelekleri, bayan yelekleri hepsinde. Tığ olarak 3 numara tunus tığ kullanacağım. Tunus şişi de diyebiliriz. İp olarak da bebe yünü, kartopunun bebe yünü. Elimdeki siz farklı iplerde kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre de tığınızın numarasını tabii ki ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet, modelime zincir çekerek başlıyorum. Ne yapmak istiyorsanız, örneğin battaniye yapacaksanız toparlama yapmaz, 1 metre uzunluğunda zincir çekerek modelinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle birazcık zincir çekip size anlatımını yapacağım. Dikkat etmeniz gereken şey zincirinizi çift sayı olarak çekin. Yani modelinizin kurulumunu çift sayılar üzerine yapmanız gerekiyor. Modelinizin tam denk gelmesi için. Evet, bu kadar zincir size anlatmam için yeterli. Şimdi zincirimi çektim. Çok sıkı olmayan böyle birazcık serbest bir zincir çektik. Tabii ki çok gevşek de çekmedim. Böyle rahatlıkla batabileceğim şekilde. Şimdi her zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Her zaman yapmış olduğumuz gibi. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken şey ilmek sayımızı çift sayılar üzerine oluşturmamız gerekiyor. Şimdi 20 ilmek üzerine modelimi anlatacağım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra ilk ilmeğimi tek olarak, diğer tüm ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi bu benim kenar ilmeğim. Her iki model üzerine iki ilmek üzerine modelimi yapacağım. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimden sonraki ilk ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Daha sonra bunu bu şekilde örmüyorum. Bakın, şuradan bu şekilde girdim ve normal bu şekilde ördüm. Sıradakini yine düz olarak ördüm. Bir diğerini, yani hemen evet, yanındaki ikinci ilmeğimi hafif şöyle çekerseniz daha rahat yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde soldan sağa doğru girdim. Hemen sıradakini düz ördüm. Bir sonrakini hafif şöyle çekiyorum. Daha rahat girebilmek için. Buradan girip bu şekilde ördüm. Sıradakini düz örüyorum. Bir sonrakini bu şekilde ördüm. Sıradakini düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi bu şekilde ördüm. Sıradakini düz ördüm. Hemen yanındakini soldan sağa doğru. Tekrar yavaş bir şekilde göstereyim. Şimdi bunu düz olarak ördüm. Bir sonrakini hafif şöyle serbestleştiriyorum çekerek. Daha sonra soldan sağa doğru. Bu şekilde ördüm.
Evet, şimdi sıramın sonundaki ilmeğimi şöyle iki dalından birden alarak örüyorum ki iki telinden kenar kısmı modelimin düz bir şekilde çıksın. Şimdi bir sonraki sırayı yaptığımızda modelimiz ortaya çıkacak. Şimdi geri dönüşte ilk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi böyle 2-2 çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Bu renkle de modelim çok yakıştı. Çok koyu olmayan açık renklerle model kendini daha çok gösterecektir. Evet. Şimdi aynı işlemi yapacağız yine. Hemen bakın. Zaten yerleri belli arkadaşlar. Hemen sıradakine şu hep 2-2'nin üzerine modelimizi kuracağız. Birinciyi düz olarak örüyorum. Hemen yanındakini hafif şöyle gevşetip soldan sağa doğru giriyorum. Eğer şöyle gevşetmeden de rahatlıkla yapabiliyorsanız hani tığla hafif çekmenize gerek yok arkadaşlar, ama ben böyle daha rahat yaptım. Birinciyi düz olarak ördüm. Hemen yanındakini bu şekilde ördüm. Devam ediyorum. Birinciyi böyle, ikinci ilmeğimi soldan sağa doğru ördüm. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen yanındakini bu şekilde ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet, şimdi yine son ilmeğime geldim. İki dalından birden şu şekilde alıyorum ve düz olarak ördüm kenar ilmeğimi. Modelim ortaya çıkmış oldu. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak, daha sonraki tüm ilmeklerimi 2-2 çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Her sıra aynı şekilde arkadaşlar. Hep tekrarlayarak devam ediyor. Bakın modelim ortaya çıktı. Bir sonraki sıramda yine aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonraki ilk ilmeğimi. Hemen yanındakini şu şekilde soldan sağa doğru ördüm. Birinciyi düz olarak ördüm. Hemen yanındakini bu şekilde ördüm. Sanki böyle buğday tanesi gibi, buğday başağı gibi böyle ince bir görünüm var. Lastik yerine de kullanabilirsiniz bu modeli. Ben daha büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size göstereceğim. Hep aynı mantıkla ilerliyor. O yüzden daha fazla uzatmayayım. Hemen hazırlayıp size nasıl duruyor göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben biraz daha büyük bir parçanın üzerinde gösterdim, hazırladım size. Modelimin görünümü bu şekilde. Hemen arka yüzünü göstereceğim. Arka kısmı böyle. Dediğim gibi bu modelden çok güzel battaniye olur. Yelek yapabilirsiniz. Lastik olarak örebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Sanki böyle bir ters bir düz gibi duruyor. Düz örgüye de benzettim ben. Evet, modelimin yapımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.